Merhaba, ben Erkan Özgür Yılmaz. Bugün ne kadar çözünürlüğe ihtiyaç duyduğumuzdan konuşacağız. Bugün ne kadar çözünürlüğe ihtiyaç duyduğumuzdan bahsedeceğim. Kağıda çıktı almak için ihtiyaç duyduğumuz çözünürlükten bahsediyor olacağım. Bir sonraki videoda da dijital ortamda sunarken, sosyal medya ortamlarında, Facebook'ta, Instagram'da falan ne kadar çözünürlüğe ihtiyaç duyduğumuzdan bahsediyor olacağım. Şimdi burada yaptığım birçok videoda aslında anlattığım birçok şey benim kendime sorduğum sorular ve cevabını merak ettiğim, öğrenmek istediğim konular hakkında. Ve bu aralarda kafama ne kadar çözünürlüğe ihtiyaç duyduğumuz takıldı. Dijital baskı yaparken ne kadar çözünürlüğe ihtiyacımız var gerçekten diye. Çünkü burada birçok baskı alıyorum ve 70'e 100 gibi çıktılar da aldım. Büyük poster boyutunda ve düşüncem düşük çözünürlükte verdiğim gibiydi. Bu araştırmamdan sonra aslında düşük çözünürlükte olmadığını fark ettim verdiğim dosyaları. Bir fotoğrafın çözünürlüğünü aslında iki şey belirliyor. Birincisi ne büyüklükte bir kağıda basılacak ya da medyaya basılacak. İkincisi ne mesafeden bakılacak. Şimdi fiziksel bir dünyanın bir parçası olduğu zaman artık gözümüzün çözünürlüğü işin içine giriyor. 100 üzerinden 100 görüşe sahip bir insanın algılayabildiği çözünürlükten bahsediyorum aslında. Bunu ölçmüş insanlar ve açısal olarak bir karşılığını bulmuşlar. Yani 1 derecelik bir kesit alsak, insan gözü bu kesit içerisinde 60 tane siyah beyaz çizgi ikilisini görebiliyor. Yani biri siyah, biri beyaz, biri siyah, biri beyaz olmak üzere 120 tane çizgiyi birbirinden ayırt edebiliyor. Buradan yola çıktığınız zaman aslında hangi uzaklıkta bu 1 derecelik kesit kaç piksele denk geliyor hesaplayabiliyorsunuz. Ve bununla ilgili bir formül var. Buraya yazıyor olacağım o formülü. Bu formül sayesinde aslında ihtiyaç duyduğunuz piksel çözünürlüğünü bulabiliyorsunuz bakış mesafesine göre. Atıyorum 1 metreden bakıyorsanız belirli bir piksel per inç'e karşılık geliyor. 50 santimden baktığınız bir fotoğraf için de başka bir piksel, inç başına piksel boyutuna karşılık geliyor. PPI ile DPI arasındaki farktan bahsedeyim. PPI pixel per inch demek. Tamam mı? Yani inç başına piksel çözünürlüğü. DPI ise dot per inch demek. Ve DPI printerlara özel bir terim. Printerların kullandığı bir terim. PPI ise daha çok böyle dijital fotoğrafçılıkta kullanılan bir terim. Ama her ikisi de birbirinin yerine kullanılabiliyor. Bilmeniz gereken şey şu, siz PPI ile ilgilenmelisiniz. DPI'yi printer'ın yazılımı zaten hallediyor. Peki tamam, biz hangi mesafeden ne kadar çözünürlüğe ihtiyaç duyduğumuzu öğrendik. Peki ne mesafeden bakıyoruz fotoğrafları? Önerilen standart şu, fotoğrafın köşegeninin uzunluğunun 1,5 katı mesafeden bakılması standart olarak kabul edilmiş. Buna göre mesela 70x100'lük bir fotoğrafa 1 metre 80 santim uzaklıktan bakıyorsunuz. Ben kendim baktığımda aslında 120 santim civarında, yani köşegenle aynı uzunlukta bir mesafeden bakmaktan hoşlandığımı fark ettim. Köşegenin 1,5 katı ve köşegenin 1 katı mesafeye göre de tablo halinde ihtiyaç duyulan çözünürlükleri yazdım. Buraya da koyuyor olacağım. Buna göre çıkan sonuçlar çok ilginç. Çünkü görünen o ki çıktı almak için 10 megapiksel köşegenin 1,5 katı mesafeden bakma durumu için yeterli oluyor. Benim baktığım mesafeden ise, yani köşegenin 1 katı uzunluğu mesafeden ise 22 megapiksel her şeye yetiyor. İşin ilginç tarafı, fotoğraflar büyüdükçe siz de geriden bakmaya başlıyorsunuz aslında. Ve boyutu orantılı olarak arttırdıkça da siz de uzaklaştığınız için fotoğraftan ihtiyaç duyduğunuz çözünürlük 10 megapiksel civarında kalıyor sürekli. Burada gördüğünüz çözünürlükler DIN standardındaki A ve B serisi kağıtlar için yazdığım çözünürlük. Bir de billboard çözünürlüklerini koydum. Belki ihtiyaç duyarsınız diye. Buna göre de 100 santime 150 santimlik en küçük billboard boyutundan 18 metreye 4,5 metrelik en büyük mega billboard boyutuna kadar 10 megapiksel yetiyor. Bugün dijital çıktığı için basacağınız kağıdın ya da medyanın büyüklüğü ve o fotoğrafa bakılacak mesafeyi de hesaba katarak ihtiyaç duyduğunuz çözünürlüğün ne olduğu hakkında konuştuk.
Bir sonraki videoda sosyal ağlarda Facebook, Twitter, Instagram gibi ağlarda fotoğraflarınızı paylaşmanız için gerekli olan çözünürlüklerden bahsediyor olacağım. Videomu beğendiyseniz lütfen likelayın, kanalıma üye olun ve videoyu paylaşın. Bu konu hakkında benim burada sunduğum hesap yönteminden başka bir yönteminiz varsa ya da deneyimlerinizle belirli bir çözünürlüğün daha iyi olduğunu düşünüyorsanız belirli bir çıktı boyutu için lütfen aşağıdaki yorumlar alanını kullanın ve bilginizi, fikrinizi bizle paylaşın. Bu konular hakkında tartışalım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.